about you coming to town? Yeah, I'm just gonna stay with them until I get my own place. Huh. So how is he today? Derya Arbaş'ın buğulu yeşil gözlerine yakından bakınca insanın aklına tek bir şey geliyor. Bazı hayatlar gerçekten bir film gibi yazılıyor. Bir tarafta Türk sinemasının zarif isimlerinden Zerrin Arbaş, diğer taraftan Hollywood'un asi ruhlu oyuncusu Delberti. Ve bu iki güçlü karakterin aşkından doğan Kızılderili Prensesi lakaplı bir kadın, Derya Arbaş. 2003 yılının Ekim ayında Los Angeles'taki evinde bir kanepede cansız bulunduğunda henüz 35 yaşındaydı. Ölümü tıpkı hayat gibi sırlarla, iddialarla ve derin bir hüzünle çevriliydi. Onun hikayesi sadece bir oyuncunun değil, iki kıta arasına sıkışmış bir ruhun hikayesiydi. Her şey 1967'de Los Angeles'ta bir tiyatro okulunda başladı. Zerrin Arbaş kendisinden yaşça büyük olan Delberti'yi gördüğü anda adeta büyülendi. Bu tanışma kısa sürede evliliğe dönüştü. Sadece birkaç hafta içinde alınan bu karar büyük bir aşkın göstergesiydi. Derya 1968'de bu tutkulu ilişkinin ortasında dünyaya geldi. Sanat onun kaderiydi. Dedesi ünlü ressam Avni Arbaş, annesi oyuncu, babası ise uluslararası bir aktördü. Daha çocuk yaşta setlerle tanıştı. Henüz 6 yaşındayken Battal Gazi'nin oğlu filminde annesinin küçüklüğünü canlandırdı. Kamera onun için yabancı bir şey değildi. Ama hayali sadece Türkiye ile sınırlı da değildi. O dünyaya açılmak istiyordu. Genç yaşında Türkiye'ye döndüğünde artık dikkat çeken bir güzelliğe ve etkiye sahipti. Kuyucaklı Yusuf filmiyle adını duyurdu. Ancak hayatının asıl dönüm noktası Ağrı'da çekilen Dilan filmi oldu. Burada tanıştığı Nihat Polat'la aralarında güçlü bir bağ oluştu. Şöhretinin zirvesindeyken annesinin tüm karşı çıkışlarına rağmen gizlice evlendi. Bu evlilik dışarıdan bakıldığında bir masal gibi görünse de içinde büyük çatışmalar barındırıyordu. Modern bir şehir kadınının geleneksel bir aşiret yapısına dahil olması kolay değildi. Yıllar sonra birçok kişi Asmalı Konak dizisindeki hikayenin aslında Derya'nın gerçek hayatından izler taşıdığını konuştu. Bu evlilik uzun sürmedi. Kültürel farklılıklar ağır bastı ve yollar ayrıldı. Daha sonra Derya yeniden Amerika'ya döndü. Bu kez hayalini kurduğu Hollywood için mücadele edecekti. Resim ve heykel eğitimi aldı, kendi sanatını geliştirdi. 1992 yılında büyük bir fırsat yakaladı. Rüzgar gibi geçtiğinin devam projesi olan Scarlett için düzenlenen yarışmada Türkiye birincisi oldu. Dünya çapında yapılan elemelerde ilk 3'e kadar yükseldi. Ancak proje değişti, film yerine mini diziye dönüştü ve ona sadece küçük bir rol kaldı. Bu onun için büyük bir hayal kırıklığıydı. Ama vazgeçmedi. Los Angeles'ta barmenlik yaparak hayatını sürdürdü. İçinde hala bir umut vardı. Sharon Stone'un genç yaşta yıldız olmasını örnek alıyor, kendi zamanının geleceğine inanıyordu. Bu süreçte Gratified Desire adını verdiği otobiyografik bir romanı da yazdı. 2003 yılının Ekim ayı Arbaş ailesi için bir kırılma noktası oldu. Derya'nın dedesi Avni Arbaş hayatını kaybetti. Derya cenaze için Türkiye'ye geldi ve önemli bir karar aldı. Artık Amerika'ya dönmeyecek, İstanbul'da yaşamaya başlayacaktı. Eşyalarını toplamak için yeniden Los Angeles'a gitti. Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından evine ulaştı. Yorgundu. Kanepeye uzandı ve bir daha uyanamadı. Sabah onu kontrol etmeye gelen arkadaşı Derya'yı sessizliğe gömülmüş halde buldu. Bu ani ölüm birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Otopsi raporundaki bazı iddialar ailesi tarafından kabul edilmedi. Annesi Zerrin Arbaş, bunun genetik bir durum olduğunu, ailede benzer ölümlerin yaşandığını söyledi. Derya Arbaş, vasiyeti üzerine Kızılderili geleneklerine uygun bir şekilde Los Angeles'ta babasının yanına defnedildi. Geride yarım kalmış bir roman, tamamlanmamış tablolar ve hafızalardan silinmeyen o derin bakışlar kaldı. Onun hikayesi yalnızca bir yıldızın yükselişi ve düşüşü değil, aynı zamanda hayallerin, kırılmaların ve vazgeçmeyen bir ruhun hikayesiydi. Bu videoda 35 yaşında daha hayatının bağrında aramızdan göçen güzeller güzeli Derya Arbaş'ı o güzel gülüşüyle hatırladık ve yeniden andık. Ruhu şad olsun.